Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ ile yapmış olduğum bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle kare gibi bir desen verdim ve bu desenin nasıl yapıldığını, bunun nasıl yapıldığını anlatmak, paylaşmak istiyorum dediğim gibi. Şimdi 2,5 milim şöyle tığ kullandım. Tığ önemli değil arkadaşlar. Sadece şu deliklerden geçmesi bizim için yeterli olacaktır. Kalın bir halı kaydırmazımız var ve şöyle ihraç fazlası Gala mikrofiber isimli ipleri kullandım arkadaşlarım ve böyle güzel bir çalışma ortaya çıktığını düşünüyorum. Şimdi fazla zamanınızı almadan hemen yapımına geçmek istiyorum bu güzel paspas çalışmasının. Halı kaydırmazımızı şu şekilde önce şuradan başlayıp yapabiliriz. Bakın kenar yapmaya hiç gerek yok. Halı kaydırmaz zaten gözükmüyor. Bunda kullandığım sistem hem böylesine yapacağız hem de bu aralardaki yerlerimizde böylesine yapacağız. Şimdi hemen geçelim ve başlayalım. Şöyle kenara geldim. Bakın buradan başlıyorum. Giriş yaptım. Bir sıra bunu gösterip daha sonra o aradaki yerleri nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle aldım ve bir tane zincir çekerek sabitliyorum ve bir miktar yükseliyorum arkadaşlar. Bu yükselmeleri farklı hani materyaller, ne bileyim cetveldir, şudur budur, onları da kullanarak yapabilirsiniz. Bakın şimdi hemen giriş yapıyorum yine aynı yere kenar olduğu için ve buradan alıp yine bir zincir çekip bir miktar yükseliyorum ve devam ediyorum. Sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Şunu da söylemek isterim. Düz bir ip değilse, bu şekilde bir ipse bir cetvel kullanarak ya da kalem kullanarak ya da kalın şiş kullanarak yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten bu tüyleri biri yüksek biri alçak o şekilde gözükecektir. Siz bu şekilde yaparsanız daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Sizler için daha kolay olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinden birer tane ilmeği bu şekilde çıkartıyorum ve bir zincirle çektikten sonra bir miktar yükseliyorum. Tığım dolana kadar bu şekilde yapıp tığım dolduktan sonra bunları çıkartabilirim. Bakın doldu mesela, çıkartıyorum, bırakıyorum. Bunda herhangi bir çıkma, kopma veya şey yapma olmuyor arkadaşlar. Zaten ipi bakın zor çekiyoruz zaten. Bu şekilde ipler diğer iplere göre daha uygun fiyatlı oluyor. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Kenarına geldim. Yine aynı şekilde arkadaşlarım şöyle tutuyorum kenardaki yerimi. Şuradan giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane zincirle bir miktar yükseliyorum. Şimdi buradan ben bunu 7 tane yapmıştım. Siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle bunu saymıyorum. Hemen başlıyorum. 7 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilerledim. Şimdi çıkartıyorum bunları, geri dönüyorum. Ben 3 sıra yaptım. Siz dilediğiniz kadar bakın şöyle üçüne beyazı yapmıştım. Dilediğiniz uzunlukta halı kaydırmazınızın boyutuna göre ya da bunların büyüklüğünü istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım, geçmeyelim. Bir de bu desenleri ortaya ben yapmayı düşünmüyordum ama şimdi size anlatırken yapayım istedim. Şu şekilde ortayı doldurup kenarlara bu şekilde yapıp ortası sadece beyaz da olabilir arkadaşlar. Fikir amaçlı paylaşmak istiyorum bu şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra 7 tane ilerledikten sonra şu şekilde tutuyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bakın hemen altındaki yerden çıkartıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Bu defa bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlarım.
5 tane oldu. Bu 6. Bu da 7. olarak tamamlıyoruz. Şimdi kenardan bir sıra daha geri dönüyorum. Hemen bakın şu şekildeyken şuradan giriş yapıyorum ve alıyorum. 7 tane yine ilerliyorum arkadaşlar. Bu tığımızı da sığıyor. Herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Böyle 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak 7.'yi de bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi bu şekle geldikten sonra diğer renk ipimle başlıyorum. Buradan da başlayabiliriz, buradan da başlayabiliriz, hiç fark etmez. Şimdi şurayı açıyorum şöyle, bakın, ve giriş yapıyorum buradan. Bunu da aynı beyazda olduğu gibi 7 tane ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine aynı şekilde geri dönüyorum. Yine 7 tane olarak buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar geri dönüp bir sıra daha bu şekilde yapacağız ve bu yeri tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sonra beyaza geçeceğiz. Hiç ip koparmadan bu şekilde yapabiliriz. 2, 4, 5, 6 ve son olarak 7. Şimdi 7 tane de bunu yaptıktan sonra şöyle biraz çekiştirelim. Buraya geliyorum. Beyaz olan ipim buradaydı. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Ve buradan şu şekilde hemen yanındaki yerden giriş yaparak devam ediyorum. İlk yaptığımız yer gibi. Evet, şu şekilde yaptım. Evet, şuradan aldım. Şöyle geçirelim. Bir sıra daha yapacağız çünkü beyazdan. Şimdi geri dönüyorum. Beyazı 2 sıra, kahverengi olanı 3 sıra yapmıştım arkadaşlar. Altı tane taktım bakın. Şimdi 7. de bunu bu tarafa alıyorum. Aradan onun hemen üstünden şu şekilde geçiş yapıp buradan devam ediyorum. 7.'yi buradan alıyorum ki arada kaybolsun, yani gözükmesin bu ipim diye. Şimdi tekrar buradan bırakıp beyazı kahverengi ile devam ediyorum. Yine böyle arkadaşlarım, burada sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, şöyle 5, 6 ve 7. 7.'den hemen şu şekilde giriş yapıyorum ve bu renge geçiyorum. Evet, tamamladıktan sonra tekrar geri dönüp aynı burada olduğu gibi 3 sıra şeklinde burayı yapıyoruz. Bakın şöyle ipler çıkabilir. İlk başladığımız ipimiz o. Hemen onu da şu şekilde içine geçirebiliriz arkadaşlar. Bu ipte dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü böyle yükseltili alçaltılı olması bizim için önemli değil. Önemli olan alttaki halı kaydırmazın gözükmemesi arkadaşlar. Şöyle içine çekerek diğer ipleri kaybedebiliriz.
Bunu yaptıktan sonra yine ilk sırada gösterdiğim gibi buradan hepsini ne kadar ara mesafe istiyorsak o şekilde yaparak halı kaydırmazımızın üzerine yapmış olduğumuz paspası tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.